Şafak'la birlikte kendine şunları söyle: İşgüzar, nankör, küstah, hilekar, haset ve geçimsiz kişilerle karşılaşacağım. Bu kötü özelliklerin hepsi, iyi ya da kötü, bilgisizliğinden bu kişilerin başına geldi. Fakat ben iyinin doğasının güzel, kötünün doğasının çirkin olduğunu gördüm. Biraz etten, biraz yaşam nefesi ve yönetici akıldan ibaret olan şey her neyse o benim. Yaşlı bir adamsın ve bundan böyle köle olmayı, oradan oraya sürüklenen, paylaşılamayan bir kukla gibi olmayı, yazgına düşen şeyi ya da şu an olmasını istemediğin ya da gelecekte gerçekleşmesinden güvensizlik duyacağın her şeyi bir kenara bırak. Eğer zihnindeki sisleri aydınlatmak için kullanmazsan, sana sınır çizen zamanın da belirlenmiş bir sınırı olduğundan o gidecek, sen gideceksin ve bu yaşamın tekrarı mümkün olmayacak. Aşağılıyorsun. Bizzat kendini aşağılıyorsun ruhum. Kendini onurlandıracağın zaman gelip geçiyor. Çünkü herkesin tek bir yaşamı vardır ve seninki hemen hemen tamamlandı. Kendine saygı duyan biri değil, diğer insanların ruhlarında kendi mutluluğunu arayan birisin. Dışarıdan başına gelen herhangi bir olay mı üzüyor seni? İyi bir şey öğrenmek için kendine boş vakit yarat ve aylak aylak gezinmeye son ver. Diğer bir hataya da dikkat etmelisin artık. Hayatta yıpranmış, dürtüsünün ve düşüncesinin tamamını yönlendirecek bir amaca sahip olmayan kimseler, yaptıkları işlerde ahmakça davranırlar. Arzular yüzünden yapılan hataların, öfke yüzünden yapılanlardan daha ağır olduğunu söyler bir filozof. Çünkü öfkelenen birisi, üzüntüyle ve bilinçsiz bir vicdan azabıyla düşünceden sapmış görünür. Fakat arzular yüzünden yanlış yola sapan birisi, yaptığı hatalarda zevk ve tutkunun kölesi olmuş, daha iradesiz ve daha kadınsı biri gibi görünür. 3000 yıl ya da bunun binlerce katı fazlasını yaşayacak olsan da, hiç kimsenin halihazırda sürdürdüğü hayattan başka bir hayatı kaybetmediğini ve kaybetmekte olduğu hayattan başka bir hayat yaşamadığını unutma. Bu yüzden hayatın en kısası da en uzunu da aynı kapıya çıkar. Çünkü şimdiki zaman herkes için aynıdır. Bu yüzden geçmiş zaman da aynıdır ve yitip giden sadece bir andır. Herhangi biri ne geçmişi ne de geleceği yitirmemiştir. Birinin sahip olmadığı şeyi herhangi birisi nasıl söküp alabilir ondan? Bu yüzden şu iki şeyin unutulmaması gerekir. İlki, ezelden beri her şey aynıdır. Hep aynı döngülerdir tekrarlanan ve hiçbiri farklı değildir. Herhangi biri 100 ya da 200 yılda ya da sonsuzlukta hep aynı şeyleri görür. İkincisi de şudur. Bir kişi çok uzun yaşasa da çok kısa yaşasa da hep aynı şeyi yitirir. Bu da şimdiki zamandır. Ve insan sadece bundan mahrum olabilir. Pek çok hastayı iyileştiren Hipokrat kendisi hastalanınca öldü. Başkalarının verdiği imkanla ışık saçan birisi olma. Başkalarının yardımıyla elde edilecek sükunete ihtiyaç duyma. Özetle bir insanın kendi başına dik durması gerekir. Dik tutulması değil. Pek çok şeyden kesinlikle kurtul. Bunların yalnızca pek azını aklında tut. Ayrıca herkesin şimdi de sadece bir anlığına yaşadığını hatırla. Kalan günlerimiz ya geçip gitmiştir ya da bilinmezdedir. Yaşam gerçekten kısadır. Bu kısacık yaşamı yeryüzünün ufacık bir köşesinde sürdürür herkes. Uzun bir yaşamın ardından gelen şöhret bile kısadır. Uzun zaman önce ölmüş birisini ya da bizzat kendilerini öğrenmemiş olanların hepsi kendinden öncekiler gibi çok hızlı bir şekilde ölmüş olacak. Kısa süre sonra sen de o da öleceksiniz. Bundan daha kısa bir süre sonraysa isminiz bile kalmayacak ardınızda. Bir başkasına ihtiyaç duyan, yaşamını sürdürmek için gerekenleri kendisi karşılamayan biri dilencidir. Yaşama dört elle sarılmış insanların ölüp gittiklerini ve elementlerine ayrıştıklarını gör.
Sabahları kalkmayı canın istemedikçe şunu hatırla. İnsanlık görevi için kalkıyorum. Çarşaflara ve örtülere sarılıp kendimi ısıtayım diye mi yaratıldım? Kendi doğanın sana buyurduklarını yapmakta acele etmeyeceksin, öyle mi? Fakat dinlenmem gerek diyorsun. Tabii ki, benim de dinlenmem gerek. Fakat eyleme gelince gereğinden azını yapıyorsun. Hatta payına düşen ölçünün altında kalıyorsun. Aslında sen kendini sevmiyorsun. Sevseydin doğanı ve doğanın gerektirdiğini de severdin. İşlerini seven insanlar çalışırken yemek yemeyi, yıkanmayı dahi unuturlar. Fakat sen kendi doğana, dansçının dansa, para gözün paraya, kendini beğenmiş birinin küçücük şöhretine verdiğinden daha az değer veriyorsun. Ölüm bizi duyguların yanılgısından, kukla gibi yönlendiren dürtülerden, düşüncenin ağırlığından ve bedene uşaklıktan arındırır. Bedenin bu hayata direnirken ruhunun pes etmesi yüz kızartıcıdır. Kovana yararlı olmayan arıya da yararlı değildir. Kötülük nedir? Pek çok kez gördüğün şeydir. Bu yüzden meydana gelen her şeyi daha önce birçok kez gördüğünü unutma. Yukarıda, aşağıda, her yerde aynı şeyleri bulacaksın. Eski zamanların tarihi, daha sonralarının tarihi ve daha yakın tarihi onlarla dolu. Şimdi de şehirlerimizi ve evlerimizi onlar dolduruyor. Güneşin altında yeni hiçbir şey yoktur. Her şey aynı ve geçici. Yaşamını yenileyebilirsin. Daha önce yaptıklarını yeniden incele. Çünkü yeni bir yaşam buna bağlıdır. Vaktiyle onca övgüye mazhar olmuş ne çok insan artık unutulup gitti. Onlara övgüler dizenlerin çoğuysa çoktan göçüp gitti. Herhangi bir insan değişimden korkabilir mi? Değişim olmadan ne var olabilir? Evrenin doğasına bundan daha yakın, daha uygun ne olabilir? Odunlar değişime uğramasa yıkanabilir misin? Besinler değişime uğramasa beslenebilir misin? Diğer ihtiyaçlarının hangisini değişim olmaksızın giderebilirsin? O halde senin değişiminin de buna benzediğini ve evrenin doğası için elzem olduğunu görmüyor musun? Olmayan şeyleri varmış gibi düşünme. Elinin altındakilerden birini tercih et. Ve eğer onlar da olmasaydı onları nasıl arayacağını düşün. Yine de seni memnun eden elindeki şeylere kendini fazla kaptırma. Onlara fazla değer verirsen elinden kayıp gittiklerinde üzülürsün. İyi şeyler yaparken bile kötü şöhret edinmek kralın kaderidir. Yüz, zihne bağlı olarak güzelleşip şeklini değiştirirken, zihnin kendi kendine güzelleşip şeklini değiştirememesi ne acıklı. İyi bir şey yaptığında ve bunun birisine yararı dokunduğunda neden ahmaklar gibi üçüncü bir şey ararsın? Neden yaptığın iyiliğin fark edilmesini ya da karşılığında sana iyilik yapılmasını istersin? Hayvan doğası için duyguların engellenmesi kötüdür. İçgüdülerinin engellenmesi de. Ayrıca bitkilerin doğası için de engellenmek, hayvanlarınki gibi kötü bir şeydir. Aklın engellenmesi ise akıllı bir canlının doğası için kötüdür. Bunları kendine uygula. Acı mı etkiliyor seni, haz mı? Bunun kararını duygular verir. Herhangi bir eyleminde bir engelle mi karşılaştın? Hiçbir koşula bağlı olmadan içgüdüsel olarak yapılan bir eylem akıllı bir canlı için kötüdür. Arzulardan azade bir zihin güçlü bir kale gibidir. Zira insanın sığınabileceği daha sağlam ve güvenli hiçbir yer yoktur. Bunu anlamayan cahilin tekidir. Anlamasına rağmen ona sığınmayansa bedbahtır. Saatte 3 kez kendine lanetler okuyan biri tarafından övülmek ister misin? Kendini memnun edemeyen bir insanı memnun etmek ister misin? Bugün tüm dertlerimden kurtuldum. Hatta her türlü belayı def ettim. Çünkü benim dışımda değil, içimde, kendi düşüncelerimdeydiler. Tecrübeyle edinilen her şey alışılmış, kısa ömürlü ve özünde kirlidir. Şimdiki her şey vaktiyle gömdüklerimizin zamanlarındaki gibi aynı.
Bir faaliyetin, şiddetli bir arzunun, fikrin sona ermesi tıpkı ölüm gibidir. Fakat kötü bir şey değildir. Şimdiki yaşamının evrelerini, çocukluğunu, ergenliğini, erişkinliğini ve yaşlılığını incele. Bunlardaki her değişim de ölümdür. Bunda korkulacak bir şey var mı? Şimdi de dedenin, ardından annenin, daha sonra babanın altındaki yaşamına geç. Orada da pek çok tahribat, değişim ve sonlanma bulunca tekrar sor. Bunda korkulacak bir şey var mı? Yani yaşamının sona ermesinde, durmasında veya değişmesinde de korkulacak hiçbir şey yok. Şu gerçek ki yakında hepimizin üstünü toprak örtecek. Sonra o da değişip başka bir şeye dönüşecek. Sonra dönüştüğü şey de değişecek. Ve bu değişimler sonsuza dek sürecek. Bu sonsuz değişim ve dönüşüm dalgasının hızını düşünen biri, fani olan her şeyi hor görür. Yaşlı ölen, zamansız ölenle aynı yerde olacak. Doğru yoldan ayrılmış birine doğruyu göstermek mümkündür. Çünkü hata yapan herkes kendisi için belirlenmiş işareti kaçırdığından doğru yoldan ayrılır. Bunlardan ne tür bir zarar gördün? Zihnine zarar verecek bir şey yaptığı için sinirlendiğin tek bir insan dahi bulamazsın aslında. Çünkü başına gelen kötü şeyler zihninin dışından gelmez. Bütün kötülükler ve zararlı şeyler orada, zihninin içindedir. Eğitimsiz birinin eğitimsiz biri gibi davranmasından ne gibi bir kötülük ya da tuhaflık olabilir ki? O insanın bir hata yapmamasını umduğun için aslında kendini suçlaman gerek. Çünkü başlangıçta bu kişinin bir hata yapacağını anlama yetisine sahiptin. Bunu unutan sen, onun hata yapmasına şaşırıyorsun. Hepsinden öte birini güvenilmezlik ya da nankörlükle suçlayacak olursan, düşüncelerini önce kendine çevir. Çünkü böyle bir kişiye güvenme veya güvenini boşa çıkarmayacağı fikrine sahipsen, bu kişiye bir lütufta bulunduysan ama bunu karşılıksız yapmadıysan, yaptığın tüm iyilikleri, bütün meyveleri edinmek için yaptıysan, açık bir şekilde hata senden kaynaklanmaktadır. Bir insana iyilik yaptığında daha fazla ne isteyebilirsin ki? Kendi doğanla uyumlu bir şey yapmış olmak sana yetmiyor mu? Bir mükafat mı bekliyorsun? Ey ruhum! Günün birinde gerçekten iyi, sade, yalnız başına, tüm çıplaklığınla seni kuşatan bedenden daha görünür olacak mısın? Günün birinde sevme zevkini ve aşık olmanın doğasını tadacak mısın? Günün birinde tatmin olmuş, hiçbir şeye gereksinim duymayan, hiçbir şeyi istemeyen ve zevk bulacağın canlı veya cansız hiçbir şeyi arzulamayan biri olacak mısın? Hiçbir zaman bu eğlenceler için herhangi bir yerde daha uzun zaman, daha uygun bir yer, ülke, ılıman bir iklim ya da sana daha yakın olan insanlar istemeyen birisi olacak mısın? Şu anki durumundan hoşnut olacak mısın? Sahip olduğun her şeyden haz duyacak mısın? Nasıl iyi bir insan olunacağı hakkında daha fazla konuşma. Öyle biri ol. 40 yaşında bir insan biraz olsun akıllıysa, olup biten her şeyi ve olup bitecek her şeyi görmüştür. Zira hepsi aynıdır. Seni rahatsız eden ardından gittiğin veya kaçtıkların değil. Onlar seni bulamaz. Sen kendini onların peşinden götürürsün. Onlar hakkındaki yargılarında ihtiyatlı olursan yerlerinden kıpırdamazlar. Ve sen de peşlerine düşen ya da kaçan biri gibi görünmezsin. Çok öfkelendiğinde ya da sabrın tükendiğinde insan yaşamının bir an olduğunu ve kısa sürede hepimizin yan yana cansız uzanacağını düşün.